Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir bilgisayar topluyoruz. Bu sefer ikinci el bilgisayar toplayacağız. Bilgisayarımız aslında neredeyse tamamen aynı. Bütün ürünlerimiz ikinci el. Sadece kasamız sıfır. O da zaten ikinci elle sıfır arasında çok ufak bir fark vardı fiyat. O yüzden sıfırını tercih ettim. Bu arada bu bilgisayar şu anda satılık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlenme saatlerimiz çok düşük. Videoyu tamamen izlerseniz çok sevinirim. Çünkü hala ben şu anda para kazanmıyorum. 9 yıldır bu işi yapıyorum ama hala hiç bir kuruş kazanmış değilim YouTube'dan yani açıkçası. Her neyse şimdi toplamaya geçelim. Evet arkadaşlar, kasamız gördüğünüz gibi Revenge markalı bir kasa. Şu en ucunu bunu bulabildim. İndirimdeydi. Direkt bunu ben de sipariş ettim. Güç kaynağı yok içinde, zaten benim güç kaynağım olduğu için. İki model gözüküyor burada gördüğünüz gibi. Bizimkisi şu model. Kasamız bayağı küçük bu arada. Tam bu bilgisayara göre bence. Tam bu anakarta göre. Hem kompakt, taşınması kolay olur. Hem de istediğiniz iki fanlı bir ekran kartını bunları rahatça takabilirsiniz bu kasaya. Böylece hem alandan tasarruf hem kasa çok büyük değil. RGB ışıklı fanları var iki adet. Şimdi önce kasamızı çıkartalım. Kasamız gördüğünüz gibi bu şekilde. Yan tarafı plexi, ön tarafı full ızgaralı. Boyutu bayağı küçük, şöyle elimle kıyaslayacak olursanız. Bayağı küçük ama ben sevdim. Ama bu kasada tek sevmediğim şey şu oldu. Bu güç kaynağı üstte. Ben güç kaynağı üstte olan kasaları hiç sevmiyorum. Bir türlü sevemedim. Onun dışında iki tane fanımız geliyor önde. Işıklandırmalı. 12 inç boyutunda. Egzoz fanı isterseniz bir tane buraya ekleyebiliyorsunuz. Ama ben eklemedim. Sacları çok ince. Şuraları. Bir de onu çok fazla beğenemedim. Yani bunlar bayağı ince. Tabii fiyatına göre normal. Görüntüsü bayağı bence normal, güzel yani görüntüsü hatta. Yalan söylemeyeceğim, beğendim. Şurada açma kapama düğmesi, USB 2.0, kulaklık, mikrofon, USB 2.0, USB 3.0. Burada LED ışıklarımız, burada reset tuşumuz, burada RGB tuşu var ama muhtemelen bu da gösterdiğim diğer modelde işlevsel olabilir. Bunda işlevsel bir tuş yok çünkü. Bozuk değilse. Her neyse, şimdi kasanın içine girelim, yaklaşalım ve toplamaya başlayalım. Ben şu anda inşallah kablolamayı güzel yaparım. Kafamda kurmaya çalışıyorum bir yandan vidalamaları yaparken ama yani inşallah kablolamalar güzel olur. Kablolamalar için bence yerler yeterli gibi duruyor. Yani şuralarda gördüğünüz gibi güzel yeterli boşluklar var gibi duruyor. Şurada falan. Zaten bir şunu takacağız, bir şunu takacağız. İşte CPU fanlar falan var. Yani şu alanda güzel yerler var gibi duruyor. İnşallah güzel olur kablolama. Zaten şimdi ne kaldı? Normal 2.5 inç SSD var. Onu takacağım. Onun dışında bir şey kalmadı. Kablolamaya geçiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bunlar demek ki kontrol edilebilir bir fanlar değil. Sadece Molex bağlantısı var. Bunu tek bir Molex'e bağlayacağız. Güç kaynağından direkt alacağız. Bunları direkt şöyle arkaya atayım. Nereye? Nasıl atacağız? Şuradan direkt kapağı açtığımda alırım oradan. Ben kabloyu da ortalıkta kablo hiç sevmem. O yüzden biraz dikkatli yapmaya çalışacağım. Umarım olur düşündüğüm gibi. Burada ne var? Şimdi şurada ses ve USB 2.0 için bağlantılarımız var. Biri USB 2.0, biri de audio. Zaten üstünde yazıyor arkadaşlar. Bunları kafanızda büyütmenize gerek yok. Bu da öndeki USB 3.0 bağlantısı için. Bunlar da kasa önündeki işte ışıklardır. Açma kapama düğmesi, reset tuşu ve ledler için. Zaten hepsi üstünde yazıyor arkadaşlar. Bunları hiç kafanıza büyütmeyin. Yani zaten küçük biraz ama direkt çat çat takılıyor. Şimdi geçelim. Önce bir arkayı açıp SSD ve güç kaynağında montajını yapalım. Sonra bunları montelemeye geçelim. Şöyle bir çevireceğim. Güç kaynağımızı takacağız. Bu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi bu tarafı da. Şimdi buradan kabloları arkaya salacağım. Şimdi güç kaynağımızın kutusunu açalım. Şöyle bir kenara alıyorum. Geldik güç kaynağımıza. Güç kaynağım GameLoad'un 500 wattlık 80 Plus bronz sertifikasına sahip. Güçlü, güzel. Hatta bu sistem için bayağı fazla bir güç kaynağı. Buraya güzel de bir ekran kartı da takılabilir aslında. Modüler değil tabii ki de. Fiyat performansı olduğu için. Şöyle her şey gördüğünüz gibi üstünde. Kutusunu kenara alıyorum. Zaten içinde hiçbir şey yok. Şimdi bunu kasamıza montelememiz gerekiyor. Kabloları saldığım için biraz şöyle şeyler oldu. Fan muhtemelen aşağı gelecek çünkü üst tarafında ızgara hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Yani bunda kablolaması falan sıkıntı böyle ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Kablolar da yine aynı şekilde oradan arkaya verecek. Şu anda veremem. Bunu vidalamam gerekiyor. Arkadaşlar bu arada ben vidaları yanlış taktım falan ama normalde kasanın içinden kılavuz hangi vida neye kullanılacak diye. Bunda hiçbir şey çıkmadığı için ben rastgele takmış oldum. Yanlış oldu ama sağlık olsun. Yine de sağlam tuttu bence. Bana öyle geldi. Şimdi şunu vidalayacağız. İnşallah bu sefer doğru vidayı kullanıyorum. Bu arada inşallah bu kasa bunu taşır. Çok ağır bir şey değil ama kasa çok dandik. Ona güvencim yok. Güç kaynağı ağır olduğundan değil.
yanlış taktıklarımdan birisi işte güç kaynağıymış arkadaşlar. Bunu takamadım. Bir tane uygun vida bulmam gerek. Ya da bunu nasıl sökebilirim onu düşüneceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sökemiyorum şu anda. Bu şekilde kaldı. Olsun, bir vida eksik olsun, bir şey olmaz. Şimdi şu kabloları arkaya vermem lazım. Size şu anda hayvan gibi davranıyorum gibi gelebilir. Biraz öyle davranıyorum evet, ama yani bu kadar çok nazik davranmanız gereken şeyler değil arkadaşlar bu sistemler. Ben de ilk başta öyle korkuyordum ama öyle şey yokmuş yani. Evet, şimdi kablolamaya geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir açı ayarlayabildim. Şimdi kablolama kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada bunun böyle yamuk durduğuna bakmayın, yamuk durmuyor. Sticker'ı yamuk yapmışlar. Normalde düz yani. Şimdi kablolamaya geçiyoruz. Şöyle başlayacağım direkt. En kalın 24 pin olanla başlayalım. Kablo cümbüşünün içinden kurtarıp şuradan geçirsem ya da bir üstten geçirsem oturdu mu diye kontrol ediyorum ama. Evet, şu anda oturdu klipsi. 24 pin ana güç bağlantımız şu anda tamamlandı. Şimdi sırada şu 12 wattlık ATX 12 wattlık bağlantıyı bağlamamız lazım. Arka tarafın kargaşasını görmeyin arkadaşlar. İnanılmaz bir kargaşa var şu anda burada. Hangi kablo nereden geliyor hiç belli değil. Ama en son burayı da toplayacağım tabii ki. Bu da tamam, bunu da fana engel olmuyor. Asıl güç bağlantılarımız şu anda tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 480 GB'lık Kioxia'nın SSD'sini takacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Onu yerine arıyorum da. Yerini ararken aklıma geldi. Gördüğünüz gibi. Bunun için şu an altta bir yer var. Başka da bir yerde yok sanırım. Böyle mi takılıyor? Böyle takılıyormuş. Alttan vidalanıyormuş. Ama sizce böyle mi taksam? Kenarda işte gizli mi dursun şöyle? Bence burada dursun, bir renk katmış olur. Bir daha yatırıyorum kasamı. Bunun için gerekli vidaları alıyorum. Hiç 4 vidayla uğraşmayacağım arkadaşlar. Zaten SSD'yi bilen bilir, çok hafif bir şey. Boşu boşuna hem uğraşacağım, vakit kaybı, hem de gerek yok zaten o kadar vidalamaya. Bu böyleydi. Bu kadar. Yani kasamızın şu anda ana görüntüsü bu. Başka bir şey eklenmeyecek. Sadece kabloları geçireceğim. Başka bir şey eklenmeyecek değil mi? Şimdi ya bir bakayım da etrafına. Tamam, eklenmeyecek. Son karar. Şimdi ne gerekli bize? Biz yine güç kaynağından gideceğim. En son kasanın gerekli şeylerine bakacağım. Şimdi arkadaşlar SATA'ları bağlayacağım. Evet, şimdi şöyle bir sorunumuz var. Ben bunu taktım ama nasıl takacağım? Burada olsun falan filan, daha güzel dursun, çarpıcık değil de. Takıp öyle bir dalayım ben ya. Sökeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Uçları zaten belli. Şunu şöyle taktım. Arkadaşlar videoları izleyip böyle ya bilgisayar toplamak çok kolay ya. Ne var ki? Diyen arkadaşlarınız olursa ağzına tokatı indirin. Ben bundan sonra öyle yapacağım açıkçası. Yani şöyle aşırı zor dersem yalan olur ama kolay da değil yani. Sinir bozucu daha doğrusu. Tamam, kablolaması gayet güzel oldu bence. Hayal ettiğim gibi kötü olmadı. Evet arkadaşlar, sonunda bilgisayarımızı topladık. Zar zor uğraşlar sonucunda arka kabloların olduğu kapağı da kapattık. Yani hafif bombeli açık yerleri var ama olsun. Saat 2.30'dan beri uğraşıyorum. Saat 17.53. Yani ilk toplayışım, ilk kez kasa topluyorum da kasa dandik olunca biraz böyle oluyor arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Yani alıştık buna. Bu şekilde şimdi kasamıza gücü vereceğim. İnşallah çalışır. İnşallah hiçbir şeyde bir sıkıntı olmaz. Çünkü bayağı teptik arkaya bütün kabloları yani bildiğiniz. Şimdi monitörümüz açık değil mi? Hani şimdi kasaya gücü veriyorum öncelikle. Bas. İyi duruyor ha. Sanki şey gibi açmış. Ya sussana. Evet arkadaşlar, şu anda bilgisayarımız tamamdır gördüğünüz gibi, yani şu anda çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. M.2 SSD'miz gözüküyor. SATA'ya geliyorum. SATA Kioxia'mız da gözüküyor. PCI'de zaten ekran kartı olmadığı için boş. RAM'lerimizin ikisi de burada gözüküyor gördüğünüz gibi 8 ama şu anda 3200 MHz'de çalışmıyor. Onları XMP Profile 1'e açacağım. Bu bilgisayarın zaten oyun testlerini daha önce yapmıştım. Şu an bir daha yapmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu like atıp yorum yapıp videoyu sonuna kadar izlerseniz bana en büyük desteğiniz bu olmuş olur. Videoyu da paylaşırsanız sevinirim. İzlenme saatini arttırmamız gerekiyor çünkü 4000 saate ulaşmamız lazım. 4000 saate daha çok yolumuz var tabi. Ama ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. 1000 aboneye de çok az kaldı. 1000 aboneye de ulaşmanızı istiyorum en kısa zamanda. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.